Uzak Şehrin yeni bölümü için geri sayım başladı. Peki bu bölümde neler olacak? Cihan yaşananların hesabını sorabilecek mi? Alya ve Sadakat arasında ipler daha mı geriliyor? Mine'nin hamileliği sonunda ortaya çıkacak mı? Zerrin bebeğini aldırmak zorunda mı kalıyor? Ve Şahin'le Nare aşkı yine yeni engellerle mi karşı karşıya kalacak? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte değerlendireceğimiz analiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce küçük bir çağrımız olacak. Artık her olay Alya'ya yüklenmesin, tüm suç onun üstüne kalmasın diyenler videomuzu beğensin. Kaç kişi olduğumuzu görelim. Gerçekten de Alya her şeyin merkezine itiliyor. Ama bu gidişata karşı çıkanlar olarak bir duruş sergilemenin vakti geldi. Ayrıca Uzak Şehri severek takip eden ve yeni gelişmeleri öğrenmek isteyenler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler iyice gerilirken bir yandan da sırlar teker teker ortaya çıkmaya başlıyor. Alya'nın üzerindeki baskı giderek artarken Sadakat'le olan yüzleşmesinin de çok sert geçeceği tahmin ediliyor. Cihansa artık sadece olanları kabullenmekle yetinmeyecek, net adımlar atacak ve gerçekleri ortaya dökmek için büyük bir mücadeleye girişecek. Mine'nin gizlediği hamilelik meselesi daha fazla gizli kalmayacak gibi görünüyor. Özellikle Cihan ve Alya'nın yakınlaşması Mine'yi daha da dengesiz kararlar almaya sürükleyebilir. Tüm bu gelişmelerin ortasında Şahin ve Nare cephesinde ise sular durulmuyor. Aile baskıları ve geçmişle yüzleşmeler bu aşkın önüne bir kez daha duvar örmeye hazırlanıyor. Hazırsanız gelin birlikte yeni bölüme dair tüm detaylara daha yakından bakalım. Çünkü bu bölümde her şey daha karmaşık, daha sürükleyici olacak. Halis'in Bora'nın hayatını kaybetmesinde parmağı olduğunu tüm Alborolar öğrendiğinde konakta tam anlamıyla fırtına kopacak. Ailenin yıllardır içinde tuttuğu sırlar bir anda alevlenecek ve her şey bir anda alt üst olacak. Özellikle Sadakat için bu durum son derece yıkıcı olacak. Bir yandan evladının acısını yeniden yaşarken, diğer yandan öfkesini kontrol edemeyip okları Alya'ya çevirecek. Bora'nın vefatında Alya'nın da dolaylı bir payı olduğunu söyleyerek ortamı daha da gerecek. Bu sözler sadece ortamı germekle kalmayacak, Cihan'ı da derinden sarsacak. Cihan'ın sinir krizi geçirdiği sahneler hem izleyenleri derinden etkileyecek hem de karakterin içsel fırtınalarını net bir şekilde ortaya koyacak. Cihan'ın öfkesinin bu noktadan sonra sadece kelimelerle sınırlı kalmayacağını ve aksiyona dönüşeceğini söyleyebiliriz. Öyle ki Bora'nın intikamını almak için Cihan bir şekilde Halis'in kaldığı cezaevine girecek. Önümüzdeki bölümde bu hazırlıkların işaretlerini görebiliriz. Ancak esas yüzleşme büyük ihtimalle bir sonraki bölümde yaşanacak. Ve bu sahne sezonun en çarpıcı olaylarından biri olacak. Alya cephesinde ise içten içe bir pişmanlık ve derin bir mahcubiyet hakim olacak. Alborolarla aynı çatı altında nefes almak onun için her geçen gün daha da zorlaşacak. Alya tüm yaşananlardan bir nebze de olsa kendini sorumlu hissedecek ve bu duygunun etkisiyle daha da içine kapanabilir. Tüm bu gelişmelerin ortasında Ecmel'in bu olayların içine doğrudan dahil olması işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirecek. Fragmanlardan anladığımız kadarıyla Mine bebeğini kaybetmedi. Evet, ciddi bir düşük tehlikesi yaşadı. Ama şu an için bebek sağlıklı bir şekilde yerinde duruyor gibi görünüyor. Ancak bu süreçte Mine'nin duruşu ve tavırları dikkat çekmeye başladı. Özellikle bebek meselesini ilk öğrenen isim büyük ihtimalle Sadakat olacak. Peki Sadakat bu duruma nasıl tepki verecek? Sadakat'ın Mine'ye karşı yıllardır içinde büyüttüğü öfke ve mesafe belli. Onu asla gerçekten benimsemedi. Hatta çoğu zaman görmezden geldi. Fakat söz konusu Cihan'dan gelen bir erkek evlat olunca işler tamamen değişebilir. Sadakat aileyi tamamen dışlamışken bu çocuğu kendi kanından bir varis olarak görebilir ve bu yüzden Mine ile işbirliği yapmak isteyebilir. Mine de tam olarak bu kapıyı aralamak isteyecek gibi görünüyor. Kendisini ailenin bir parçası gibi göstermeye çalışacak. Hatta belki de konakta bir yer edinmek adına hamleler yapabilir. Ancak tüm bu çabalar ve beklentiler büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Mine'nin planları bir bir çökerken söyledikleri ve yaptıkları da sorgulanmaya başlanacak. Her şeyin ortaya çıkması Mine için tam anlamıyla bir yıkım olabilir. Hem Sadakat'in güvenini tamamen kaybedecek hem de Cihan'a karşı yürüttüğü planlar boşa çıkacak. Mine'nin bu süreçte aklı başında kararlar alabileceğini düşünmek zor.
kendisini köşeye sıkışmış hissedecek ve bu baskıyla birlikte daha da radikal adımlar atabilir. Cihan ve Alya'ya zarar verebilecek planlar devreye girebilir. Mine'nin karanlık tarafı ilerleyen bölümlerde daha fazla ortaya çıkacak. Diğer yandan dizimizin en çarpıcı gelişmelerden biri de Zerrin, Demir ve Kaya üçgeninde yaşanan gelişmeler. Zorla yapılan bu evlilikte Demir'in Zerrin'e karşı beslemeye başladığı duygular her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Zerrin'e başta sadece bir intikam aracı gibi yaklaşan Demir'in zamanla ona gerçekten bağlanmaya başladığını görüyoruz. Ancak Zerrin için bu evlilik en başından beri istemediği bir durumdu. Bu yüzden bir an önce bu evliliği sonlandırmak istiyor. Ve ne var ki işler Zerrin'in düşündüğünden çok daha karmaşık ilerliyor. Yeni bölümde ortaya çıkan büyük gelişme ise Zerrin'in Kaya'dan hamile olması. Bu bilgi dizide taşları yerinden oynatacak cinsten. Özellikle Kaya'nın bu durumu hemen öğrenmeyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Zerrin bu süreçte yalnız kalacak ve aldığı kararla büyük bir sorumluluğun altına girecek. Demir ise bu hamilelikten haberdar olur olmaz Zerrin'e baskı kurmaya başlayacak. Bebeği aldırması için elinden gelen her şeyi yapacak. Hem kendi planlarının bozulmaması hem de Zerrin'in Kaya'yla bir bağ kurmaması için bu bebeğin doğmasına engel olmaya çalışacak. Ancak Zerrin için durum farklı. Ona yaşanırsa yaşanmış olsun, bebeğini doğurmak için her şeyi yapacak. Bu noktada Demir'in planları ciddi şekilde sekteye uğrayacak. Zerrin'in kararlı duruşu karşısında çaresiz kaldıkça Demir'in de iç çatışmaları büyüyecek. Zorla kurduğu düzenin altında ezilen bir adam olarak intikam planından zamanla uzaklaşabilir. Hatta bir noktada her şeyi bırakıp geri çekilmeyi bile tercih edebilir. Zerrin ve Kaya'nın yolları bebek sayesinde bir şekilde yeniden kesişecek. Ancak bu buluşma kolay olmayacak. Gerçeklerin ortaya çıkması ile birlikte Kaya'nın tepkisi Zerrin'in geleceğini belirleyecek. Ailelerin bu duruma nasıl tepki vereceği ise bambaşka bir krizin kapısını aralayabilir. Yeni bölümde Nare'nin Fidan'ın aslında sandığı gibi biri olmadığını, daha doğrusu zor zamanlarında hiçbir şey yapmadığını öğreneceğini göreceğiz. Bu durum Nare'yi derinden sarsacak. Gerçekler bir bir ortaya çıkarken Şahin'in bu konuda yaşadığı mahcubiyet ise ekranlara duygusal anlar taşıyacak. Şahin Nare'ye karşı bir kez daha kendini eksik hissedecek ve belki de vicdan azabını fazlasıyla hissedecek. Diğer yandan Özkan'ın son zamanlarda yaptığı sürpriz bir iyilik, yani Nare'nin hayatını kurtarması çok konuşulacak. Ancak bu noktada net olmak gerekirse bu yapılan iyilik Nare'nin kararlarını değiştirmeye yetmeyecek gibi görünüyor. Her ne kadar Özkan'a minnet duysa da Nare duygularıyla hareket eden bir kadın.